Bir düşün. Daha önce gerçekten aşık oldun mu? Hani o aklından bir saniye bile çıkaramadığın, mesajını dört gözle beklediğin, sesiyle bile içini titreten o kişi var ya. Peki neden o kişiye karşı bağımlı gibi hissediyorsun? Niye mesaj atmadığında içini bir huzursuzluk kaplıyor? Ve en önemlisi, bu his neden bir süre sonra azalıyor? Bugün aşkın perde arkasına bakacağız. Aşık olduğunda beyninde neler oluyor? Aşk gerçekten bağımlılık mı? Ve en büyük soru, aşkı nasıl canlı tutabiliriz? Cevapları öğrendiğinizde bir daha asla aynı şekilde aşık olmayacaksınız. Başlıyoruz. İlk görüşte aşk diye bir şey gerçekten var mı? Bilim diyor ki evet var ama tamamen biyolojik bir tuzak. Doktor Helen Fisher'ın yaptığı MR taramalarına göre aşık olduğumuzda beynimiz tam anlamıyla kontrolümüzden çıkıyor. Şimdi dikkat! Aşık olduğunda beyninde 3 büyük kimyasal patlama yaşanıyor. Dopamin, bağımlılık hormonu. Bu kişiyle vakit geçirdiğinde, sesini duyduğunda beynin seni ödüllendiriyor. Tıpkı bir kumar bağımlısının kazanma hissi gibi. Oksitosin, bağlanma hormonu. Dokunduğunda, gözlerine baktığında, sarıldığında beyninde oksitosin fışkırıyor. Bu hormon o kişiye güvenmeni ve bağlanmanı sağlıyor. Adrenalin, heyecan hormonu. Kalbin deli gibi atıyor. Ellerin titriyor. Miden düğüm oluyor. Bunların hepsi adrenalin patlamasından. Sonuç, beyninde bir kimyasal fırtına kopuyor ve sen buna aşk diyorsun. Ama asıl soru şu, bu his neden bir süre sonra kayboluyor? Burada gerçekten şok edici bir bilgi var. Kolombiya Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalara göre aşkın beyindeki etkisi kokain bağımlılığıyla birebir aynı. Evet, yanlış duymadın. Aşk beyninde bağımlılık yapan bir uyuşturucu gibi çalışıyor. Sürekli onu düşünüyorsun, mesaj gelmediğinde huzursuz oluyorsun, onu kaybetme korkusuyla paranoyaklaşıyorsun. Peki, aşk bittiğinde neler oluyor? Beyindeki dopamin seviyeleri düşüyor ve sen bir bağımlının yoksunluk krizine girmesi gibi hissediyorsun. Bu yüzden aşk acısı fiziksel acıya dönüşebiliyor. Evet, aşk gerçekten de acı veriyor. Peki neden ilk baştaki yoğun duygular zamanla azalıyor? Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu 75 yıllık bir araştırmaya göre tutkulu bir aşkın süresi en fazla 12-18 ay. Neden mi? Dopamin düşüyor, heyecan azalıyor. Tutku yerini alışkanlığa bırakıyor. Beyin bir süre sonra o kişiyi olağan olarak görmeye başlıyor. Ve ilk baştaki heyecan giderek azalıyor. İşte bu yüzden çoğu insan ilişkinin başındaki tutkuyu zamanla kaybediyor. Ama burada önemli bir soru var. Aşkı canlı tutmak mümkün mü? Evet, bilim diyor ki aşkı yeniden alevlendirebilirsiniz. Ama doğru yöntemlerle. Yeni deneyimler paylaşın. University of California araştırmasına göre çiftler birlikte yeni bir şey yaptığında beyin tekrar dopamin salgılıyor. Öneri: birlikte seyahat edin, yeni yerler keşfedin, farklı aktiviteler deneyin. Göz teması kurun. Kolombiya Üniversitesi çalışmaları 2 dakika boyunca göz göze bakan çiftlerin bağlılık hormonlarının yükseldiğini gösteriyor. Öneri: sadece sessizce birbirinizin gözlerine bakın. Garip gelebilir ama beyin bunu aşk olarak algılıyor. Küçük sürprizler yapın. Beyin beklenmedik olayları daha çok hatırlar. Öneri: küçük, anlamlı hediyeler verin. Ona özel hissettirecek şeyler yapın. Fiziksel teması unutmayın. Harvard araştırmaları sarılmanın, dokunmanın oksitosin seviyesini artırdığını gösteriyor. Öneri: el ele tutuşmak bile beyne bu kişi önemli mesajı gönderiyor. Kendi alanınızı koruyun. Sürekli birlikte olmak ilişkide özlem duygusunu öldürüyor. Öneri: kendi hobilerinize
Kendi zamanınıza da önem verin. Şimdi sana soruyorum. Sence aşk gerçekten bağımlılık mı? Yoksa beynimize oynanan bir oyun mu? Yoksa aşkın kimyasal etkileri geçse bile onu canlı tutmak bizim elimizde mi? Düşüncelerini yorumlara yaz, birlikte tartışalım. Eğer bu videoyu izlediysen artık aşka bilimsel bir gözle bakıyorsun. Bu bilgileri paylaşmak isteyen arkadaşlarını da buraya çağır. Videomu eğer beğendiysen beğen yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Tekrar görüşmek dileğimle, sevgilerimle.